Fritz TOS adlı bir Nazi mühendis tarafından kurulan ve kendisinin ismini alan TOS teşkilatı, Nazi Almanyası'nın döneminde birçok inşaat projesine imza atmıştı. Siegfried hattı, Atlantik Duvarı gibi muazzam projelere imza atan Nazi Almanyası'nın inşaat işlerinden sorumlu birimi TOT teşkilatıydı. Organization TOT olarak bilinir ve kısaltılması da OT'dir. TOT örgütünün kurucusu aynı zamanda bir general olan mühendis Fritz TOT'tur. Fritz TOT, Adolf Hitler'in tarafından ulaşım ve savunma örgütü kurmakla görevlendirilmiş ve dönemin tüm yollarını o yapmıştır. Almanya'yı Almanya yapan Autobahn projelerinin uygulamaya geçiren kişi ise Fritz TOT'tur. Fritz TOT'un işe önce otoban yapımından başlamasının sebebi Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nda başlatacağı işgal harekatı için Hitler'in kusursuz bir ikmal organizasyonunu öngörmesiydi. TOT'un inşa etmeye başladığı otoban projelerinden 1936 yılına gelindiğinde ise tam 270 bin kişi çalışıyordu. Fritz TOT sadece otoban yapmakla kalmadı. Ülkenin her ücra köşesindeki demiryolu hatlarını inşa etti ve savaşın başlamasıyla birlikte Almanya'daki otoban ve demiryolları Nazilerin işgal ettiği ülkelerin mevcut yollarını iyileştirme yaparak bunlara entegre etti. TOT örgütünün ulaşım projelerinden sonra en önemli dev projesi Siegfried hattıdır. Almanya'nın batı sınırlarının savunulması amacıyla Fransızların Maginot hattının karşısına inşa edilmiş olan bu hatta Almanlar Westwall'da demişlerdir. Bu hat 630 kilometreden fazla uzunluğa sahip olup 18 binden fazla sığınak, tünel ve tank tuzağına da sahiptir. TOT örgütünün bir başka dev projesi ise Atlantik Duvarı'dır. Atlantik Duvarı, İskandinavya kıyılarına yapılacak olan bir İngiliz çıkarmasını engellemek için başlatılmış, daha sonra Hollanda ve Fransa kıyıları boyunca da büyütülmüştür. Atlantik Duvarı'nın Fransa kıyılarında kalan bölümünün inşasından 1 milyondan fazla esir ve Fransız işçi çalıştırılmıştır. Atlantik tahkimatları, muazzam kıyı silahları, havan topları ve topçu kuleleri içeriyordu ve binlerce Alman askeri bu savunma menzillerine yerleştirildi. Bugün birçok yapı tahrip olmuş, yıllar içinde yıkılmış olmasına rağmen Atlantik Duvarı kalıntıları inşa edildiği gün boyunca aynı şekilde ülkesinde durmaktadır. Önemli bir gerçek de şu ki, Atlantik Duvarı'nın inşasında 1 milyondan fazla Fransız esir çok ağır şartlarda çalıştırılmış, binlerce hayatını kaybetmiştir. Lakin aynı Atlantik Duvarı'nın inşası sırasında Fransız inşaat firmaları ile de çalışılmış ve bu firmalar bu işten çok ciddi paralar da kazanmıştır. TOT örgütünün en büyük projelerinden biri de denizaltı sığınaklarıdır. Bunlardan en büyüğünün yapımı Bremen'de başlamış olan lakin tamamlanamayan Valentin denizaltı üssüdür. Bu üst hem but sığınağı olarak hem de denizaltı fabrikası olarak tasarlanmıştı. Lakin 1945'te yapılan hava saldırılarında çok büyük zarar gördü ve tamamlanamadan savaş sona ermişti. Valentin dışında Naziler Avrupa'nın pek çok yerinde denizaltı sığınağı inşa etmişler ve savaş boyunca da bunları kullanmışlardır. TOT'un Adriyatik kıyılarındaki yaptıkları denizaltı sığınakları 90'lı yıllara kadar hala kullanılmaktaydı. TOT örgütü ayrıca Manş Denizi'nde işgal ettikleri Channel adalarına da müthiş inşaatlar yapmışlardır. Channel adalarını özellikle fevkalade bir şekilde donatmışlar, gözlem kuleleri, top bataryaları, tüneller inşa etmişlerdir. TOT örgütü emek gücünü savaş esirlerinden ve işgal ettikleri ülkelerin iş güçlerini sömürerek elde etmişlerdir. 1936-1945 arası TOT örgütünde toplamda 3,5 milyon kişi çalışılmış ve Nazilerin bugün bile ayakta olan mega yapılarını inşa etmişlerdir. TOT, işgal ettiği ülkelerin iş gücünü sadece inşaat yapmak için kullanmıyordu. Bu iş gücünü aynı zamanda Almanya'daki silah sanayi fabrikalarında da çalıştırıyor, yine bu fabrikaların inşaatlarında da bu iş gücü kullanılmaktaydı. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.